Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Bugün yanımızda ne var? Bugün yanımızda Vito Tourer, Tourer mu, Turur mu, Tur mu artık ne diyorsanız 114 var. CDI. Neyi var? Siyah. Gayet güzel. Normalde biliyorsunuz siyah arabayı pek sevmem ama Vito'ya da yakışan en güzel renk siyah arkadaşlar. Başka neyi var? İşte gördüğünüz gibi LED farlarıdır, falanıdır, filanıdır. Şöyle işte sinyali minyali böyle komple LED yanıyor, görüyorsunuz. Neyse durun bunları şu an anlatmayacağım. Video başlamadan önce videoyu beğenelim. Kanala bir abone olalım. Sonra da videoya geçelim. Arkadaşlar Vito Tura şöyle dışarıdan baktığımızda kaputu gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 parça tasarım var. Yani şurada görmüş olduğunuz tasarım. Ortasında kocaman bir tane çizgi var. Kaputu ikiye bölen. Aracın tam ön tarafında şurada gördüğünüz gibi kocaman bir Mercedes arması var. Herkes bu armaya hayran. Bir BMW sever olarak ben bile Mercedes'i gerçekten seviyorum, takdir ediyorum. Güzel bir rakip. Aracın dış tasarımına şöyle dışarıdan baktığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar, hani güneş var ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama full led far tasarımına sahip. Altında ne var? Altında şurada gördüğünüz gibi park sensörlerimiz mevcut. En boş paket olduğundan dolayı sis farımız bugünkü aracımızda yok. Burada ise çeki demir kapağımızı görüyorsunuz. Araca şöyle dışarıdan baktık. Gördüğünüz gibi mükemmeldir. Aracın yan tasarımına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi ya şu farlar zaten yan tarafa doğru böyle taşıyor ve şöyle baktığınız mı küt bir şekilde bitiyor. Hani tasarım güzel. Güzel olmasa zaten yıllardır satılmaz. Bugünkü aracımızın jantları biraz farklı bir jant. Ne var abi üzerinde? Dunlop'un lastikleri var. Eco No Drive diye bir lastik varmış. 225'e 55 R17C. Bilginiz olsun. Başka neyimiz var? Başka burada bir tane yan sinyalimizi görüyorsunuz. Aynalarımız kocaman. Bugünkü aracımızın çok güzel özellikleri var. Diğer ticarilere ek olarak. Gördüğünüz gibi tank kapağımızı burada görüyorsunuz. Bu şekilde açılıyor. Aşağıda maalesef AdBlue'su mevcut. Bu arada tank kapağının şöyle bir özelliği var. Ticarilerin genelde hepsinde bulunur bu arkadaşlar. Bu kapı açılmadığı sürece, yani şu şoför kapısı açılmadığı sürece bu tank kapağını buradan kesinlikle açamazsınız. Bilginiz olsun. Aracın şöyle arka tasarımına doğru geldik. Arka tasarımı gayet güzel, gayet şık. Ya araç zaten başlı başına komple güzel, komple şık. Gördüğünüz gibi 114 yazısı. Sinyallerimiz zaten LED yanıyor. Vito yazısı, kocaman arka camı, kocaman arka bagaj kapağı. Cam zaten kocaman. Burada üçüncü stop lambamızı görüyorsunuz. Burada sileceğimiz var arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenelim, kanala bir abone olalım. Bu arada. Burada Vito yazımızı görüyorsunuz. Vito Tour. Burada Mercedes yazımız var. Amblemimiz var daha doğrusu. Burada ise neyimiz var? 114 CDI yazımızı görüyorsunuz. Aracın alt tarafına doğru geldiğimizde ise arka alt kısmında burada gördüğünüz gibi nerede? Şurada geri görüş kameramız var. Geri görüş kamerası böyle kapaklı mı acaba diye düşündüm de kapaklı değil ya da otomatikman açılıp kapanıyor galiba. Başka neyimiz var? EcoCar TV plakalığımızı görüyorsunuz. Bir beğenelim, abone olalım. Altında nelerimiz var? Park sensörlerimizi görüyorsunuz. Burada kedi gözlerimiz mevcut. Aracın şöyle yan tarafına doğru geldik. Aracın sağ tarafında sol tarafına ek olarak herhangi bir şey yok. Eksiklik olarak ise sadece tank kapağı eksik arkadaşlar. Aracı bu şekilde 360 derece gördük. Ne yapalım? O zaman hadi Vito'nun içine geçelim. Mercedes Vito'nun içine gelirken kapı seslerimiz gayet güzel. Çünkü o bir Mercedes. Kapı kollarımız yanlamasına yerleştirilmiş, tutup çekmeli. Burada bu büyük ihtimal anahtar tanıtma şeyi. Bu da zaten bildiğiniz gibi anahtarı içine sokuyorsunuz. Açılıp kapanıyor falan filan. Cart. Aracın şöyle kapağını açtık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devasa bir kapısı var. Ama çok açılmıyor. Travel'de biraz daha büyük açılıyordu. Bilginiz olsun. Mercedes'in yıllardır kullandığı tasarım. Buralar komple sert. Buralarda komple sert. Kapı kilitleme ve açma kumandalarımız. Kapı açma kolumuz burada.
Muhteşem özellikleri var demiştim. Gerçekten var. 4 cam otomatiğimiz var. Ne alaka? Ona arkada bakacağız. Ayna seçicimiz, joystick'imiz, aynayı kapat aç vesaire vesaire. Tutma yeri zaten burada. Hani buralarda böyle yumuşatılmaya çalışmış bir sertlik var, bilginiz olsun. Burada başka nelerimiz var? Buralarda komple sert. Burada ufak bir cebimiz var. Burada devasa ceplerimiz var. Buralar zaten sert. Kocaman cep. Şurada 2 tane de böyle şişe koyma yeri gibi yer yapmışlar. O da güzel. Burada bir basamağımız var. Çünkü ticari bir araç. İnip inmesi zor olabiliyor bazen. Koltuğumuza geldiğimiz ise koltuğumuzda neyimiz var? Koltuk desenimiz gayet güzel. Baldır destek ayarımız mevcut. İnip kalkıyor. Burada bel desteği ayarımızı görüyorsunuz. Koltuğun alçaklık ve yükseklik ayarı burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da ne var? Şurada zaten sırt destek ayarı mevcut. O zaman hadi şimdi işine geçelim. Mercedes Vito'nun içine geldiğimizde ise arkadaşlar bizi gayet kocaman bir konsol karşılıyor. Göğüs, konsol, torpido artık ne diyorsanız veya iş mekan. Aracın içi gayet büyük, gayet güzel, gayet hoş. Aracın şöyle sol tarafından başlayacak olursak burada çok güzel havalandırma menfezlerimiz var. Bunu çok akıllı yapmışlar. Mesela bu şekil, bakın ses geliyor mu bilmiyorum ama şu anda kapalı, şu anda açık. Hani böyle olduğu zaman açık, dik olduğu zaman kapalı. Hani bunu istediğiniz gibi de yönlendirebiliyorsunuz bu arada, bilginiz olsun. Kapattık burayı tekrardan. Hani etrafını falan da güzel yapmışlar yani, hoş duruyor. Başka nelerimiz var abi? En boş paket olmasına rağmen gördüğünüz gibi şerit takip asistanını burada görüyorsunuz. Başka park sensörlerini kapat aç. Buralar boş. Arka sis farını burada görüyorsunuz arkadaşlar. Burada otomatik far özelliğimiz mevcut. Alman gruplarının en sevdiğim tarafı sağ park, sol park. Aslında bunun olayı şu. Örnek veriyorum. Aracı bir yere bıraktınız arkadaşlar. Hani sadece sol tarafın yanmasını istiyorsunuz. İki tarafın birden yanmasını istemiyorsunuz parkların. Bunu bu şekilde sağ veya sol taraf olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Başka neyimiz var? El freni kapatıcımız var. Nedir bu el freni kapatıcısı? Bildiğiniz gibi Mercedes grubu araçlarda el freni şu aşağıda oluyor arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam frene basalım önce. Bakın şu şekilde bunu böyle kapattım. Gördüğünüz gibi buraya bir bacak indi. Bir ayak basmak, artık her ne diyorsanız indi. Bunu böyle yaptığınız anda el freni çekmiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Başka neyimiz var? Bugünkü aracımızda gayet güzel özellikler var demiştim. Nelerimiz var abi? Hız sabitleyici ve limitlendirici var. Bakın burada zaten limitlendirici olarak görüyorsunuz. Üstünde neyimiz var? Normalde sinyal kolu. Şöyle göreceğiniz üzere, ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şurada. Bakın bunu böyle aşağı indirdim, sinyal. Ama neyi var abi? Şöyle çektiğiniz zaman selektör yapıyor. Normal aynı diğer araçlardaki gibi. Ama Mercedes silecekleri buraya koyuyor. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi. Buna bastığınız zaman su fışkırtıyor falan filan yapıyor böyle. Burada ise arka sileceği ayarlıyorsunuz. Şurada su fışkırtıyorsunuz falan yapıyorsunuz filan yapıyorsunuz. Aynı şekilde uzunlar, işte uzun kısalar vesaireler vesaireler. Çok uzun anlattık burayı. Burada başka neyimiz var? Burada pedal shift'lerimiz var. Gördüğünüz gibi vites seçicilerimiz burada. Aracın sağ tarafında ise diğer araçlarda silecek olurken bu araçta vites seçicisi var. Bakın şu an ayağım frende. Şöyle biraz yakınlaştırayım size. P'nin yanında yukarı aşağı ibaresi gözüküyor. Ayağım frenden çekiyorum, kayboluyor. Yani tekrar frene basıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar geliyor. Yani şöyle ayağım frende değilken şöyle vitesi değiştirmeye çalışırsam, yakınlaştırmayı unuttuk. Bakın diyor ki P ne diyor? P sürüş kademesinden çıkmak için frene basın. Frene bastığımız anda gördüğünüz gibi şurada tekrar şurada bir ibare beliriyor yukarı aşağı gibisinden. Burada istediğimiz gibi vitesi değiştirebiliyoruz. Sürekli ne etkinleştirildi? Kendiliğinden hareket etme tehlikesi diyor. Tekrar P'ye aldık. Şu üzerindeki uzaklaştıralım biraz. Nerede? Şu üzerindeki tuşa bastığınızda ayağınız frendeyken kendini parka alıyor. Direksiyon gayet güzel. Biz bu direksiyona yabancı değiliz. Nereden yabancı değiliz? Bildiğiniz gibi C kasalardan vesaire yabancı değiliz. Direksiyon tasarımı gayet tatlı. Çünkü bu Mercedes en boş paket dahi olsa buralar böyle delikli deri. Buralar normal deri. Buralarda ise dikişlerimiz var arkadaşlar. Bugünkü aracımızda başka nelerimiz var? Kafa karışıklığına sebep olan bir fonksiyon da burada var. Yol sayıcı sıfırlansın mı? Şimdi evet mi diyeyim, hayır mı diyeyim, buradan çıkayım mı derken insanın kafası bayağı bir karışıyor. Buralara geç. İşte buralar yön seçiyor falan yapıyor falan yapıyor. Burada neyimiz var? İşte telefonu aç kapat, sesi azalt çoğalt, sesi çoğalt azalt ya da işte mut tuşu, sesli komut, ama sesli komut sadece
Android Auto veya Apple CarPlay özelliğine bağlı. Şöyle de göreceğiniz gibi diyor ki ses kontrollerine erişmek için Android Auto veya Apple CarPlay cihaza bağlayın. Başka neyimiz var? Aracımızın güzel özellikleri var. Mesela tavanı açık renkli, ben gayet seviyorum. Burada gördüğünüz gibi güneşliğimiz kocaman. Burada ışıklı, aynalı, kapaklı, ruhsat saklama cepli güneşliğimiz mevcut. Bu kadar anlatıyoruz. Videoyu beğenelim, kanala bir abone olun lütfen arkadaşlar. Bunu böyle kapattık. Çok da güzel yapmışlar. Bakın mesela böyle açıyorsunuz. Gördünüz mü? Tatlı duruyor, güzel duruyor. Başka neyimiz var? Burada ışığımız mevcut. Işığı buradan bu şekilde kapatıp açabiliyoruz ama keşke beyaz olsaydı. Mercedes keşke buradan kısmasaydı. Burada neyimiz var? Burada kendiliğinden karartmalı aynamız var. Şurada bir ibare var. Gözüyor musunuz bilmiyorum ama kameradan ne kadar belli olduğunu. Gayet güzel bir aynası var. Kocaman zaten, içi gayet güzel belli ediyor. Başka neyimiz var arkadaşlar? Aracın sağ tarafında havalandırma, yani orta taraftaki havalandırma menfezleri böyle biraz değişik yapmışlar. Hoş duruyor. Bunları da bu şekilde böyle kapatıp açabiliyorsunuz. Aynı yan taraflarda olduğu gibi. Etrafı böyle piyano bilek kaplamayla kaplı. Bilginiz olsun. Başka neyimiz var? Burada çok güzel navigasyon özelliği olmayan ama dokunmatiği çok güzel olan ekranımız var. Ayrıca bu aracın ses sistemi de çok güzel arkadaşlar. Gözümün kafesinde anılar ömrü. Radyo çekmediğinden dolayı çok iyi çıkmadı ama gayet güzel normal şartlarda. Burası sert plastik. Buralarda sert plastik. Başka neyimiz var arkadaşlar? Buralarda sert plastik. Hani ne kadar Mercedes de olsa sonuçta bu araç bir ticari. O yüzden bir tane burada, bir tane burada kocaman, bir tane şurada saklama cepleri mevcut. Bir tane şurada külün olduğu yerde bardaklığımız mevcut. Bir tane de burada bardaklığımız mevcut. Bilginiz olsun. Başka neyimiz var? Aracın iç tasarımı bu şekildeydi. Yan koltuklara gelecek olursak, yani şu iki koltuğa, ön taraftaki koltuklara. Ön taraftaki koltuklar da gayet güzel. Diğer ticari rakiplerinde olduğu gibi kanalımızda olan işte ne bileyim Traveller videosu, Zafira videosu, Ford Transit videosu gibi videolarda olduğu gibi buradaki koltuklar hiçbir şekilde kalkmıyor, bilginiz olsun. Mercedes'i Mercedes yapan başka bir özellik nedir abi? Buradaki kol dayaması. Buradaki böyle kendiliğinden ayarlanabiliyor. Böyle kademeli bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Şu an en dipte. İki tık kaldırdık. Bakın inmiyor. Birkaç tık kaldırdık, yine inmiyor. Bunlar gayet güzel özellikler. Zaten Mercedes yapan özellikler. Söylemeyi unuttuk. Şu aşağıda bir tane 12 volt soketimiz mevcut arkadaşlar. Burada başka nelerimiz var? Orta konsolda 2 tane USB portumuz var. Bakın diyor ki bu telefon ve tablet için. Bu ise sadece USB için. Hani ona göre. Başka neyimiz var? Burada da bir tane cebimiz var. Hani buraya telefon vesaire koyabiliyorsunuz. Nedir abi? Şu şekilde koyabiliyorsunuz. Hani çok güvenli değil ama idare ediyor işte. Alt tarafa doğru indiğimizde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi işte burada dinamik modları var. Nedir abi? İşte Eco modunu alıyor, manuel mod alıyor, konfor mod alıyor, spor mod alıyor vesaire. Cart curt. Burada ESP kapatıp açma tuşu var. Burada dörtlü flaşörümüz var. Mercedes'in bir güzel özelliği de şudur. Bakın gördüğünüz gibi şu an dörtlü flaşör yanıyor. Burada da yanıyor. Şöyle sol tarafa sinyal verdik. Sadece sol sinyal yanıyor. Sol sinyali kapatıyoruz. Dörtlü tekrar yanıyor. Sağ tarafa sinyal verdik. Sadece sağ taraf yanıyor. İşte Mercedes abi. Şu amblemin hakkını veriyor adamlar. Buraya devam edelim. Start stop açıp kapatma tuşu. Yeşil şu anda çalışmıyor. Yani iptal. Bu ise arka kapımızı açıyor. Otomatik kapımız mevcut bugünkü aracımızda. Şu an durdu. Tekrar bastık. Kapandı. Bakın kapanırken veya açılırken böyle yanıp sönüyor. Şöyle bastık. Durdu şu anda. Dururken de böyle kırmızı gösteriyor ki bak bir hata var, bir şey oldu. Haberin olsun diyor size. Şöyle yaptık, tekrar kapattık. Ha, kornayı unuttuk. Kornamız bu şekilde. Hani böyle dit diye çalıyor. Gördüğünüz gibi. Başka neyimiz var? Ön tarafta anlatmadığımız bir şey kaldı mı size? Klimayı böyle biraz değişik yapmışlar. Hani böyle dereceli. Ondan sonra burada neyimiz var? Burada ayarlarımız var. İşte fan ayarı 1 derece, 2 derece, 3 derece, 4 kademe. Burada rear var. Rear nedir abi? Bu rear tuşunu kapalı tuttuğunuz zaman sadece ön tarafa veriyor. Ama rear tuşunu açtığınız zaman arka tarafa da, yani şu nerede? Şu arkada görmüş olduğunuz şahıslar ya da artık orada oturan kişiler, onların böyle havasızlıktan ölmesini sağlamıyor. Bilginiz olsun. Devam edelim. Bu ise arka rezidans tuşu. Yani arka camın rezidansı. Arka camın böyle ısınmasını sağlıyor. Buharını falan götürüyor. O zaman ön tarafı anlattık. Ön tarafta anlatacak pek bir şey kalmadı.
Videoyu beğendik. Kanala abone olduk. Sizlere güveniyorum. O zaman arka tarafa geçiyoruz. Mercedes Vito turun arka tarafına doğru gelirken gördüğünüz gibi kocaman bir kapısı var. Bu aracın tek eksisi sol tarafta kapı yok. Sadece sağ tarafta var. Kapı kolumuzu şöyle bir kere çektik, bıraktık. Gördüğünüz gibi zaten bu devasa kapı kendiliğinden bu şekilde açılıyor. Burada zaten bir basamağımız var. Burada da artık yaşlıların, engelli kardeşlerimizin böyle inip inmesi için bir tutamaç kolumuz mevcut. Başka neyimiz var arkadaşlar? Koltuklar hepsi tekli. Yani 1, 2, 3. 3 koltuk da tekli. Arkadaki 3 koltuk da bu şekilde tekli. Neleri var? Böyle şu yerde gördüğünüz raylar var. Görebiliyor musunuz? Bu raylar. Bu raylar sayesinde bu koltuklar böyle ileri geri olabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İsterseniz böyle hani bu şekilde değil de bunun tam tersi VIP konumuna getirebiliyorsunuz bu koltuklara. Kol dayamamızı burada görüyorsunuz zaten. Bu da ayarlı. Bu şekilde. Buradaki koltuğumuz arka tarafa erişim olduğundan dolayı doğrusu diğer koltuklar da aynı ama burada bir kol var. Bu kolu böyle yukarı kaldırdık. Koltuğumuzu bu şekilde atıyoruz. Bu koltuk yere düşüyor. Ne oluyor? Arka tarafa girip çıkmanız kolaylaşıyor. O zaman şimdi şu tarafı bir inceleyelim arkadaşlar. Bu koltuğunu attık. Şuradan bakın şurada bir kolu var. Bu kolu böyle kaldırdık. Bu koltuk böyle ileri doğru yatıyor. Yaptık. Koltuğumuz gördüğünüz gibi bu şekilde kalkıyor. Ne oluyor bu sayede? Daha geniş inip binme alanı oluyor. Ama şu an böyle bir derdimiz yok. Koltuğumuzu biraz böyle yaptık. Sonra tekrar bakın hiçbir kola vesaire gerek duymadan şöyle kafalıktan tuttuk, kaldırdık. Koltuk tak dedi yerine oturdu. Bu koltuğun başka güzel bir özelliği daha var. Nedir abi? Bu kolu şöyle tekrar kaldırdık. Gördüğünüz gibi bu koltuk böyle geri doğru yatıyor. Bu kolu tekrar kaldırıyoruz. Tak diyor kendiliğinden düşüyor. Hani şu an tek olduğundan dolayı detaylı şekilde gösteremiyorum. Bunu içeride göstereceğiz. O zaman hadi içeri geçelim. Akşam güneşi kime vuruyordu? Güzele. Aynen güzele. Neyse Vito'nun içine geçtik arkadaşlar. Şu kolu biraz önce size gösterdiğim gibi detaylı gösterecek olursak bakın şu an dik konumda. Çekiyorum. Böyle geriye kadar rahatlıkla gidiyor. Gayet de rahat ettiriyor insan. Hani biliyorsunuz benim boyum 1.86, kilom 100. Şu an acayip rahat bir şekilde hani buradan arka koltukta oturmayı sevmememe rağmen buradan rahat Bodrum'a, Sivas'a kadar rahatlıkla giderim. Rahat giderim. O derece. Her neyse aracın arka tarafına geldik. Şöyle kamerayı çevirecek olursak. Burada gördüğünüz gibi bir tuş var. Ne işe yarıyor bu tuş? Tabii ki de otomatik kapımızı kapatıyor. Otomatik kapı kapandığında böyle içeride arka camlar renkli olduğundan dolayı klostrofobik bir ortam oluyor. Boğuyor, basıyor böyle. Burada da bir tuş var. Ne işe yarıyor abi bu tuş? Buradaki kapı açma kapatma tuşu bozulursa şöyle tekrar gösterecek olursak buradaki tuşla işleri görebilirsiniz. Dediğim gibi burada zaten bir tutma kolu var. Ön tarafta söylemeyi unuttuk. Emniyet kemerlerinin böyle alçaklık yükseklik ayarı var. Bir tane burada havalandırma menfezimiz var. Burada ise tutamacımız var. Tutamaçlar gayet güzel ama askılık yok. Benden bir eksi puan. Aydınlatmamızı burada görüyorsunuz. Kapı açık olduğundan dolayı yanıyor. Bir de sol tarafta da havalandırma menfezi tutamacımız var. Burada ise bir askı aparatımız var. Bu güzel. Bunu sevdim. Aracın arka tarafında da aynı şekilde arkadaşlar şöyle gösterecek olursak bir tane şurada var. Tutma kolu ve havalandırma menfezi. Bir tane de şurada var. Bir tane de burada var. Göreceğiniz üzere. Arkadan böyle ön tarafa doğru baktığımızda şöyle bir manzara görüyoruz. Hani gayet güzel aslında. Öyle çok insana boğan ve kötü gözüken bir manzara değil. Gayet güzel, şık duruyor. İşte şurada ortada gözüken multimedya ekranımız, direksiyonumuz, göstergelerimiz vesaireler. Başka neyimiz var? Sağ tarafın koltukların arkası yumuşakken sol tarafın koltuğun arkası sert. Bilginiz olsun. Başka neyimiz var? Ne kadar konfor öncelikli bir araç olsa da sonuçta bu araç bir ticari. O yüzden bir tane burada, bir tane burada kanca karşılığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya da bir tane set yapmışlar. Büyük ihtimal hani böyle arkadan öne geçilmesin ya da önden arkaya geçilmesin diye olduğunu düşünüyorum. Aracın sol tarafında başka nelerimiz var? Gördüğünüz gibi burada bir tane bardaklığımız var. Burada 12 volt soketimiz var arkadaki yolcular için. Burada kocaman cep var. 2 tane. Koltuklarımızın ne özelliği var? Koltuklarımızın Isofix bağlantıları var arkadaşlar. Şöyle göreceğiniz üzere. Bu arada sadece şu koltukta yok.
Hani geçmemizi sağladığımız koltukta yok. Bebek koltuğu koyulmasın diye. Onun dışında tüm koltuklarda izofix bağlantısı var. O zaman hadi şimdi en arkaya geçelim. Aracın en arka tarafına doğru geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim size. Bakın burada göreceğiniz gibi çocuk kilidimiz var. Çocuk kilidi mevcut. Hani bunu buradan böyle açıp kapatabiliyoruz. Bu sayede içeriden hiçbir şekilde ön tarafın izni olmadan bu kapı açılmıyor. O zaman şimdi arka doğru şöyle geçtik. En arkaya oturduğumuzda böyle biraz basıyor. Neden basıyor? Çünkü dediğim gibi klostrofobik bir ortam. Camlar filmi olduğundan dolayı içerisi acayip karanlık geliyor bana. Hani şu an görüntü kalitesi ne kadar iyi, ne kadar kötü bilmiyorum ama arkadaşlar en arka taraf bir ön tarafa göre biraz daha rahat, biraz daha konforlu. Çünkü bildiğiniz gibi bu arabalar zaten temelinde VIP araç olarak yapılıyor. İşte özel insan taşımacılığı ya da ne bileyim VIP şoförlükler, VIP müşteriler, transferler falanlar filanlar gibisinden dertleri var. Neyimiz var? Şurada gördüğünüz gibi tutamacımız mevcut. Şurada havalandırma menfezimiz var. Şurada. Havalandırma menfezimiz var. Tuşlu böyle tekerleği var. Bu tekerleği bu şekilde yaptığımızda ayarlayabiliyoruz. Açıp kapatabiliyoruz. Burada işte sağa sola yapabiliyoruz. Sağ sol ayarlarını şuradan yapabiliyoruz. Başka neyimiz var? Şurada göreceğiniz gibi arkadaşlar. Buraya çok güzel bir cep yapmışlar. Buraya direkt telefon koyabiliyorsunuz bu şekilde. Başka bu araçta sevdiğim özellik nedir abi? Önce kapıyı kapatalım. Hani biraz önce anlatmıştım ya size. Tam şurada bir tuş var diye. Aynı şekilde burada da bir tuş var demiştik. Nerede? Şurada. Bunu şöyle hafiften bir kere yaptınız. Bakın bu kapı kendiliğinden kapandı. Dediğim gibi burada çok güzel telefon saklama cebi var. Buraya koyuyorsunuz, rahat bir şekilde seyahat ediyorsunuz. Bakın burada bir de cam var. Nedir abi bu cam? Bu camın şöyle bir özelliği var. Bu camı bu şekilde yaptık. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şuradaki cam kelebek şeklinde açılıyor. Aynı şekilde bu şekilde kapanıyor. Yani adamlar buna bile elektrik koymuş. Mercedes mühendisliği diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz abi. Şöyle kapattık tekrardan. Aracın alt tarafında nelerimiz var? Burada bir tane bardaklığımız var. Burada ise bir tane 12 volt soketimiz mevcut. Bunlar sağ taraftaydı. Neyimiz var başka? Burada hoparlörümüz var. Ama işte buralar biraz sert. Yani insanın dokunduğu yerler. Keşke böyle biraz yumuşak olsaydı, biraz daha premium havası oluştursaydı diyelim. Aracın sol tarafına doğru geldiğimizde ise aynı şekilde burada da bir tane telefon saklama cebimizi görüyorsunuz. Buranın altı mesela yumuşak yapmışlar. Burada da işte buradaki pencereyi açıp kapatma tuşu. Aynı şekilde havalandırma menfezi. Burada bir tane tutamacımız mevcut. Ama buranın ışığı mesela yetersiz. Fabrika çıkışlı olarak yetersiz. Öndeki koltukların, yani ikinci sıra koltukların arkaları da sert. En arkadaki koltuklarda da bu geri yapsın, ileri yapsın veya hani böyle yatsın, dik dursun pozisyonları en arkadaki koltuklarda da mevcut. Bilginiz olsun. O zaman ne yapalım? Hadi bagaja geçelim. Mercedes Vito'nun arka tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi arka taraf komple LED. Yani arka farlar komple LED. Arkayı zaten anlatmıştık önceki partlarda. Gördüğünüz gibi sinyaller komple LED. Geri vites halojen. Burada arka sis farımızı görüyorsunuz. Arka sis farı sadece solda yanıyor. Şu şekilde sağda yanmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sağ taraf boş. Onun dışında şuraları çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Hani böyle aslan pençesi, Peugeot'un aslan pençesi gibi duruyor aynı. Aracın bir diğer özellikleri ise gördüğünüz gibi başka nelerimiz var. Şurada Mercedes yazımız var. Bunları zaten videonun önceki kısımlarında anlatmıştık. Burada Vito Tur yazımız var. Burada 114 CDI yazımızı görüyorsunuz. Fişkemiz, 3. toplanmamız şurada arkadaşlar. Fişkemiz şurada. Gösterecek olursak detaylı şekilde. Sileceğimiz zaten burada. Kocaman devasa bir camı var demiştik. Şöyle manuel bagaj kapağı mevcut. Şöyle kaldırdık. Devasa bir bagaj var zaten. Gördüğünüz gibi. Hani internet verilerine göre 6 metre küpe kadar diyor. Ama 6 metre kare küp. Koltuklar çıktıktan sonra koltuklar takılıyken mi bunu hakkında bilgi vermiyor. Bilginiz olsun. Ama benim bildiğim Ford Transit'in bagajından biraz daha büyük. Çünkü koltuklar biraz daha önde olduğundan dolayı. Şu an yaklaşık göz hizasıyla ölçecek olursak yerinde 600 litresi var bu bagajın. Şimdi diyecek olanlar vardır. O arabanın bagajı 600 değil. Ben tahminimi söylüyorum arkadaş. Sen gerçeğini biliyorsan aşağı yorum olarak yazabilirsin. Aracın içinde nelerimiz var bagaj kısmında? Buralar çok güzel yumuşak. Burada havalandırma yerlerimiz var görüyorsunuz. Burada zaten raylarımız var. Biraz önce de söylediğim gibi bu koltukların yeri değiştirebiliyor. Böyle ters ya da düz konulabiliyor vesaire vesaire. Başka nelerimiz var? Burada sert yükleme eşiğimizi görüyorsunuz arkadaşlar.
Hani yükleme işi de düz böyle dümdüz. Kanca karşılığı mesela bu bölgede yok. En arkada yok. Kanca karşılığını ön tarafa koymuşlar. Hani bu değişik olmuş biraz. Başka neyimiz var? Şöyle bakacak olursak buraya çok güzel reflektör koymuşlar. Işık mı reflektör mü artık? Bence reflektör ya. Bilenler aşağıya yazsın. Başka neyimiz var? Burada çok güzel deri kaplı mesela. Bakın burası deri kaplı. Böyle kemer gibi yapmışlar. Çok güzel olmuş. Kement gibi. Burası zaten sert. Göreceğiniz üzere. Ne yaptık? Bunu böyle tuttuk. Çektik. Bagaj kapağı da ağır yani. Bagajımızı kapattık. Arkadaşlar bugün elimden geldiğince, dilim dönünce size Mercedes 114 Vito'yu anlatmaya çalıştım. Tur olan versiyonunu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak bir tane arkadaşımız bana demişti ki fiyatından da bahsedersen çok memnun olurum. Bahsedelim arkadaşım. Hemen şöyle elimize telefonumuzu aldık. Bugün günlerden nedir abi? Bugün günlerden 3 Ekim Salı. 2023 tarihinde. Hemen şöyle Mercedes'in sitesine giriyoruz. Mercedes Vito fiyat listesi diyoruz. Vito Tur fiyat listesi 2023 diyoruz. Tamam dedik. Şöyle kamerayı çevireyim isterseniz hep beraber bakalım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada da yazdığı gibi arkadaşlar kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama 1.820.900 TL bugünkü aracımızın fiyatı. Bu en boş paketi dediğim gibi daha dolu versiyonları da var. V Plus'ları var, ayna paketi, metalik boya vesaire vesaire bir dünya özelliği var arkadaşlar. Bunlar tabii ki de size kalmış. Gördüğünüz gibi model yılı 2023. Şurada da ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama mercedes-benz.com. Bu aracımız. 1.820.900 TL imiş bugünkü aracımız. Gördüğünüz gibi fiyatı da anlattık. Bu fiyata neler alabilirsiniz? Bu fiyata 300.000 TL daha düşüne Peugeot Traveller alabilirsiniz. Ne alabilirsiniz? Daha düşük fiyata Fiat Ulysse alabilirsiniz. PSA Stellantis grubundan araçlar alabilirsiniz. Citroen Space Tour alabilirsiniz. Ama unutmayın ki hiçbir Mercedes değil. Mercedes hepimizin sevdiği bir araç. Hepimizin bayağı hoşuna giden bir araç. Şuradaki yıldız zaten fazlasıyla yetiyor. Oradaki yıldızın altında bir de EcoCar TV yazıyor. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve aşağıya sebebini yorum olarak yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Son olarak kendinize iyi bakmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere.